tamamen bir insanlık dramı var. Yani Gazze'nin kuzeyinden insanlar bombardımanlarla, saldırılarla, tacizlerle aşağı doğru böyle sürüklendi. Filistinlerin açısından bakın, onların psikolojisiyle bölgedeki ülkelere çok güvenleri kalmadı. Mısır-İsrail ilişkilerini tabii anlamak aynı zamanda Arap-İsrail savaşları dediğimiz uzun ve çatışmalı dönemi anlamak anlamına gelecek. Çünkü Mısır fiziksel olarak bugünkü işte İsrail'in kurulmuş olduğu kadim Filistin topraklarına en yakın ülke olduğu için Ürdün'le birlikte nihayetinde 1930'lardan itibaren bölgeye Yahudi göçleri başladıktan sonra tabii yoğun bir şekilde aynı zamanda çatışmalı bir süreçle başlamış oldu. 1948'de birincisi, 1967'de ikincisi, 1973'te de üçüncüsü olmak üzere 3 büyük Arap-İsrail savaşı var ve bunların üçünde de Mısır gerçekten bir başrol oyuncusu olarak hareket etti. Tabi arada bir de 1956 Süveyş krizini düşündüğümüz zaman Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalının millileştirmesi ve sonrasında da İngiltere, Fransa ve İsrail'in üçlü bir saldırı halinde Mısır'a saldırmaları. Ama o dönemin gerçekleri ve dengeleri çerçevesinde Çekoslovakya ve özellikle de Balkanların bazı bölgelerinde başta olmak üzere ve aynı zamanda da Orta Doğu'da Sovyetler Birliği etkisinin artmasından endişelenen Amerika'nın doğrudan doğruya Cemal Abdülnasır'ı desteklemesiyle tabi Süveyş krizi aynı zamanda Cemal Abdülnasır için bir zafere de dönüşmüş oldu. Dolayısıyla 4 büyük çatışma ve karşılaşma var İsrail ile Mısır ilişkilerinin yakın dönemine baktığımızda. 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümü tabii Mısır tarihinde bir dönüm noktası aynı zamanda, ama aynı zamanda da Mısır-İsrail ilişkilerinin bir dönüm noktası. Çünkü Cemal Abdülnasır öldükten sonra yerine geçen yardımcısı Enver Sedat ülkenin yönünü Sovyetler Birliği kampından Amerikan kampına çevirmeye karar verdi. Bir gece içerisinde binlerce Sovyet danışmanı ülkeden sınır dışı etti. Ve aynı zamanda da Amerika ile İsrail ile beraber barış yapabilmek üzere bir arabuluculuk misyonu yerine getirmesi için görüşmeler yapmak istedi. Fakat şunu fark etti Sedat, 1967'deki o meşhur 6 gün savaşında Mısır'ın helikopterleri ve uçakları daha havaalanlarından havalanamadan İsrail savaş uçakları tarafından yok edildiği için ve gerçekten de Arap dünyası için büyük bir hezimet olduğu için, ki Kudüs'te zaten 6 gün savaşın sonunda işgal edilmiş oldu. Amerika Mısır'ı tabiri caizse adam yerine koymuyor. Sedat bunu fark etti ve bütün nabız yoklamalarında Mısır ordusunun caydırıcılığı, Mısır ordusunun gücü, Mısır'ın bölgenin dengelerindeki yeri konusunda Amerika ve İsrail'in zihninde Mısır'la ilgili çok ciddi bir ajandanın yer almadığını fark etti. Ve Mısır'ı tekrar denkleme sokabilmek için bir savaş organize etmek gerektiğini, en azından Mısır'ın hala saldırabilecek güçte olduğunu İsrail'e göstermek gerektiğini düşündü. Bu isabetli bir tahmindi ve derken 1973'te Yom Kippur Savaşı yaşandı. Yom Kippur Savaşı Yahudilerin Yom Kippur bayramına denk geldiği için bu isimle anılır. Mısırlılar buna Ramazan Savaşı derler. Çünkü Hazreti Peygamber döneminde Bedir Savaşı da müşriklerle yapılan ilk savaşta Ramazan ayında gerçekleştiği için ve Mısır ordusu da İsrail askerlerinin sinagoglarda bulunması, ibadet halinde olması sebebiyle İsrail'i gafil avlayarak Sina'daki ateşkes hattını geçmeyi başardığı için adeta böyle 73 Savaşı'nın ilk yarısı Bedir Savaşı'ndaki Müslümanların zaferine benzetilir. O yüzden Ramazan Savaşı, Ramazan Zaferi de denir. Sonrasında zaten Sedat'ın düşüncesi şudur: nihayetinde Tel Aviv'e kadar, Kudüs'e kadar yürümemize dünya müsaade etmez ama en azından Mısır ordusunun hala savaşacak gücünün olduğunu dünya görsün istemiştir zaten. Hakikaten tahmin ettiği gibi olur. Derken ateşkes Amerika'nın zoruyla gerçekleşir. Yom Kippur Savaşı tam da Sedat'ın istediği gibi biter. Yani Mısır artık masadadır. Diplomasi konusunda Mısır'ın da artık büyük bir ülke olduğu, güçlü bir partner olabileceğini Amerika artık kabul etmiştir. Sonrasında petrol ambargosunu başlattığı için Kral Faysal'ın 25 Mart 1975'te Riyad'daki sarayında öldürülmesini düşünelim. O bir parantez olarak Orta Doğu'nun yakın tarihinde bir başka dönüm noktasıdır. Ama 1977'nin 19 Kasım günü, tam da bir cumartesi, bir Şabat günü akşamı, Yahudilerin o meşhur Şabat yasağı bittikten sonra, güneş battıktan sonra Sedat'ın uçağı Tel Aviv'e iner. 19 Kasım 1977 çok önemli bir tarihtir. Çünkü bu tarihte Mısır artık İsrail'le resmen barışacaktır. Mısır ordusu İsrail ile çatışmalarda savaştan çekilecektir. Ve Filistin meselesinde Mısır ordusunun İsrail'e karşı saldırgan gücü artık devrede olmayacaktır. 2 yıl sonra 1979'da Beyaz Saray'ın bahçesinde meşhur Camp David Anlaşması imzalanır.
Camp David Anlaşması ile beraber İsrail Orta Doğu'daki o düşmanlık ve savaşlar silsilesinden çıkar. Çünkü artık Mısır devrede olmadığı için hiçbir zaman diğer Arap ülkeleri topluca İsrail'e saldıramazlar. Yom Kippur Savaşı'ndan 73'te Yom Kippur'dan bahsettik. Bir dönüm noktası. İkincisi 75'te Kral Faysal'ın öldürülmesi. Sonra 77'de Sedat'ın Kudüs'ü ziyareti. 79'da da 2'şer yıl arayla en çok enteresan bir süreçtir o. 79'da da Camp David Anlaşması. Ondan da 2 yıl sonra, o da ilginç, 81'de bu defa Enver Sadat kendi ordusundaki bir yüzbaşı tarafından İsrail'le resmen barışan ilk Arap devlet başkanı olduğu için vurularak öldürülür bir tören sırasında. Dolayısıyla 1973, 75, 77, 79, 81 2'şer yıl arayla Mısır-İsrail ilişkilerini tamamen şekillendiren bir süreç yaşandı 70'li yıllar boyunca ve 80'lerin başında. 81'den 2011'e kadar 30 yıl boyunca Mısır Hüsnü Mübarek yönetti. Camp David'e tamamen sadık kaldı. Müslüman kardeşlerin o kısacık iktidar döneminde 2012-2013 Müslüman kardeşler de Camp David Anlaşması'na sadık kalacaklarını, İsrail'in Mısır'dan herhangi bir tehlike görmeyeceğini onlar da teyit ettiler. Ve derken zaten günümüzde şu anda Mısır-İsrail ilişkileri yine Camp David Anlaşması'nın çizmiş olduğu çerçeve etrafında şekillenmiş görünüyor. Camp David Anlaşması'nın kamuoyuna açıklanmayan, devletler arasında kalan bazı yönleri de var. Hani gizli madde anlamında söylemiyorum. Yani devletlerin kendi aralarında kurmuş oldukları istihbarat anlaşmaları var. Mesela Sina Yarımadası'nda Mısır'ın bulundurabileceği asker sayısı bile mesela anlaşmayla tamamen kayıt altına alınmış durumda. Mısır'ın zaten Gazze ile ilgili endişeleri tamamen bu anlaşmadan sonra kurulan yeni düzen çerçevesinde güvenliğini sağlayamayacağı endişesi üzerinden bir milli güvenlik meselesi olarak algılanıyor. Evet. Refah kapısının açılmaması, oradaki insanların Gazze'de sıkışıp kalması, nihayetinde 50 bine doğru gitmeye başlayan bir ölü sayısı, oradaki insanların yaşadığı hakikaten gerçek bir insanlık dramı ve soykırım, tabii Mısır'ı doğrudan doğruya bu mevzuda sorumlu hale getiriyor. Ve Mısır niçin refah kapısını açmıyor? Niçin Mısır insanların oradan kaçmalarına yardım etmiyor gibi ya da en azından refah kapısını açarak dışarıda bekleyen tırların içeri girmesine neden müsaade etmiyor şeklinde çok haklı, gayet makul, mantıklı sorular var. Tabii Mısır bir taraftan Enver Sedat suikastinin travmasını hala yaşayan bir devlet. Bir taraftan ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı çeken bir devlet. Bir taraftan Gazze'liler toptan Gazze'yi terk ettikleri takdirde Gazze topraklarının tümüyle İsrail'in eline geçeceği şeklinde bir endişe var. Öbür taraftan Gazze'liler Sina Yarımadası'na intikal ettiği takdirde gelecekte İsrail topraklarına, eski kadim işgal edilmiş Filistin topraklarına Sina'dan bir diyelim ki füze atıldı. İsrail'de cevap olarak gelip mesela Sina'yı bombaladığında bu tabii doğrudan doğruya İsrail Mısır'ı bombalamış olacak. Bundan da çekiniyorlar. Dolayısıyla meselenin Gazze bağlamında hem Mısır'ın gücünün sınırlarının bütün İslam dünyası tarafından anlaşılması yönü var. Bu önemli. Bir taraftan da tabii Camp David gibi anlaşmaların aslında sadece 79'da kısa süreliğine imzalanmış bir anlaşma olmayıp Orta Doğu'nun sonraki 10 yıllarını tümüyle şekillendirmeye devam eden çok kritik bir eşik olduğu da anlaşılıyor bu vesileyle. İfade ettiğim gibi yani tamamen bir insanlık dramı var. Yani Gazze'nin kuzeyinden insanlar bombardımanlarla, saldırılarla, tacizlerle aşağı doğru böyle sürüklendi. İnsanlara bulundukları yerden uzaklaşın, çıkın dediler, güvence verdiler sözde. Bu sefer ambulansları vurdular, konvoyları vurdular, dışarıda giden göç eden sivilleri beyaz bayraklara rağmen vurdular. Tabii böyle bakınca Filistinlerin açısından bakın, onların psikolojisiyle bölgedeki ülkelere çok güvenleri kalmadı. Öbür taraftan Mısır'ı zaten hani evet güçlü bir ülke fakat güvenemiyorlar bahsettiğimiz sebeplerle. İsrail'desinin zaten hiçbir sözünü tutmayan bir işgal makinesi. O yüzden oradaki insanların tabii ki düşüncesi bir an önce ateşkes imzalanırsa eğer, hani İsrail bu söylediği büyük operasyonu, bütün tamamen Gazze'nin insansızlaştırılması projesini gerçekleştirmeden şu anda beklenti o yönde gibi gözüküyor. Bu noktada tabii İslam dünyasına yapması gereken çok fazla iş var. Diplomasi sahasında bile hala büyük boşluklar var. Tabii Batı Şeria'da Mahmut Abbas yönetimi var. Öbür taraftan Ürdün var hemen Batı Şeria'nın karşısında. Ürdün'le 1994'te İsrail bir anlaşma imzaladığı için, bir barış anlaşması. Zaten şu anda Ürdün ile İsrail arasında birçok noktada ortak bir hareket görülüyor. Ama Batı Şeria'da tabii Mahmut Abbas yönetimi olduğu için hani orayı ilhak etmek ya da orayı tamamen Yahudilerin yaşayacağı tümüyle Yahudileştirilmiş bir bölgeye dönüştürmek tabii fiziksel olarak fiilen mümkün değil. Ama özellikle şu saldırılar, yani bu 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye İsrail'in düzenlediği bombardımanlar, soykırım
Nihayetinde sadece Hamas'ı yok etmeye çalışmadı, Hamas'ı hedeflemedi. Aynı zamanda hatta ben şunu söylüyorum, Gazze'ye düşen her bomba aynı zamanda Ramallah'ta Mahmut Abbas'ın ofisine de düştü. Çünkü eskiden Hamas'a karşı olan, ona mesafeli duran birçok insan şu anda Hamas'a sempati duymaya, Ebu Ubeyde'yi bir kahraman olarak görmeye başladı. Bu da tabii gelecekte oralarda İsrail'in yapmak isteyeceği herhangi bir şeyde İsrail'in elini zorlaştıracak, önünü biraz daha böyle tıkayacak, kapayacak şeyler. Yani tabii Türkiye'nin bu noktada daha aktif bir politika izlemesi, daha böyle İslam dünyasında mümkün olan bütün kanalları en azından bir şeyler yapmak üzere ülkeleri bir araya getirebilmek için yoklaması, bunlar da bizim halk olarak temennilerimiz. Bunu da bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyareti oldu mesela. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkileri bir taraftan onarmaya başladı. Bir taraftan da İsrail ile Mısır'ın mesela doğrudan doğruya belki de iki tane ülke olarak karşı karşıya geldiklerinde Mısır'ı güçsüzleştiren şeyler, belki Türkiye ile Mısır aynı safta durduğunda biraz daha böyle İslam dünyası lehine bazı şeylerin yaşanması noktasında bize ümit veriyor. Ümit edelim, dileyelim ki en azından halk olarak beklediğimiz bazı şeyler gerçekleşsin. Mısır'ın zaten Gazze ile ilgili endişeleri tamamen bu anlaşmadan sonra kurulan yeni düzen çerçevesinde güvenliğini sağlayamayacağı endişesi üzerinden bir milli güvenlik meselesi olarak algılanıyor.